kafa kısımlarını ayırdım. Bacaklarından yapacağız. Burada bayağı bir bol var. Kaç tane aldıklarını bilmiyorum. Bol olacak malzemesi. Sarımsak 3-4 diş. Domates, soğan, biber olarak kalamarlarımızı ufak parçalar halinde ayıklıyoruz. Bunu kalamarın diğer tarafından da yaparsınız. Ben bugün bacakları değerlendireceğim. Bacakları kesiyoruz. Evet, kalamarlar gerçekten gayet güzeldi. İzmir Karaburun kalamarı oldukça lezzetli. Hiçbir işlem yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Kalamarları direkt denizden çıktığı gibi pişirip de yiyebilirsiniz. Hiç problem olmaz. Şimdilik bunu ayıklamaya devam edeceğim. Diğer aşamada görüşürüz. Kalamarlarımız ufak parçalar halinde doğranma işlemi bitti arkadaşlar. Birazdan kızartma işlemine geçeceğiz. Evet, kalamarlarımız şu anda hazır. Birazdan kızartma işlemi. Ayıklanmış, parçalanmış kalamar bacaklarımız, soğanımız, biberimiz, sarımsağımız ve domatesimiz, bunlar hazır. En son olarak da ben 2 tane diş sarımsak ayarlayacağım. Şimdi arkadaşlar ocağımızın altını yaktık. Zeytinyağımızı miktar koyduk. Zeytinyağımızı ısınıyor şu anda. Kalamar bacaklarımızı ilave ediyoruz. On dakika kadar kalamar bacaklarını kavuracağız arkadaşlar. Zeytinyağında. Kalamarlarımız şu anda hazır. Pembe pembe oldu. Gayet güzel gözüküyor. Tadı da şu anda bakayım şöyle ufaktan bir. Çok güzel. Şimdi ayırıyoruz arkadaşlar bunları. Şu anda hazır. Çok azıcık bir zeytinyağımızı da yine dibine koyarak sarımsak, soğan ve biberimizi birazdan öldüreceğiz. Bu burada dinlensin birazcık. Gayet güzel oldu. Kokusu harika. Karaburun kalamarı şahane. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şu anda pamuk gibi oldu. Ağzı dağılıyor. Evet, biberlerimizi atıyoruz. Bunları birazcık hafiften bir dilim yapacağım. Çok pişirmeyeceğim arkadaşlar. Son bir 5-10 dakikada kalamarlar pişecek. Zeytinyağında
pişiyor. Soğanlarımızı da ilave ediyoruz. Çok pişirmeyeceğim arkadaşlar. 5 dakika kadar da kalamarlarla pişecek. Altını açalım. Şimdi çevirdim. Evet. Sarımsaklarımızı da ilave ediyorum. Sarımsaklar da ilave edildi. Hazırlamış olduğumuz kalamarları da şimdi üzerine ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar, kalamarları da bundan karıştırıyoruz. Bu da fazla pişirmiyorum arkadaşlar çünkü hakikaten kalamarlar yumuşacık oldu. Taze kalamar. Bizim has yerli kalamarımız olduğu için lezzeti de zaten diğer kalamarlardan çok daha iyi. Ayrıca bunu bu şekilde 3 dakika pişsin. Şimdi üzerine domateslerimizi ilave ediyoruz. Tabii bizim şu anki piyasadaki domateslerimiz maalesef çok kötü. Birazcık bu domatesleri tabii suyunu salmasını bekleyeceğiz. Ben de bu arada 2 diş ayırdığım sarımsağımı kullanayım. Yemeklerde sarımsağı bol bol kullanın arkadaşlar. Dayanamıyorum valla. Neyse git. Pamuk gibi. Şu anda kokoreçimizin artık son aşamalarına geldik. Dediğim gibi ben lezzetini sevdiğim için, diri kalmasını sevdiğim için 2 diş sarımsağı da ilave ediyorum. Kokoreçimizin üzerine.
Baharat olarak önce tuz ilave ediyorum. Sanki şey olsun. Tane karabiber. Kalın bir olsun ki o zaman bir tutam kimyon ilave ediyoruz. Az gitti. Pardon. 2 çimcik diyelim o zaman buna. Kimyon. Fazla şey olmasın. Birazcık bakabiliriz. Evet. Acı. Kırmızı pul biberimizi ilave ediyoruz. Ve son olarak da kekik. Taze kekik bulursanız tabi çok daha güzel olur arkadaşlar. Evet. Şimdi altını açalım birazcık da. Evet, görüldüğü gibi kokoreçimiz şu an itibariyle hazır. Son aşamada birazcık baharatların içine işlemesini bekleyeceğiz. Son olarak da içerisine çok azıcık kadar bir tereyağı ilave ediyorum ben. Çıkan kokuları tahmin ediyor olmamız lazım. Şu anda muhteşem bir koku var mutfakta. Evet. Kalamar bacaklarından yapmış olduğumuz kokoreç. Gerçekten enfes kokuyor. Sabırsızlandım artık yemek için. Evet arkadaşlar. Kalamar kokorecimiz bitti. Servisi hazırdır. Herkese afiyet olsun.